Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve en büyük şehri, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen duraklarından biridir. Tarihi, kültürü, mimarisi ve sanatıyla büyüleyen bu şehir, her yıl milyonlarca turisti kendine çekmektedir. Gelin, Amsterdam'ın zengin geçmişinden başlayarak bu şehri keşfedelim. Amsterdam'ın hikayesi, 13. yüzyılda küçük bir balıkçı köyü olarak başlar. Şehrin adı, Amstel Nehri üzerine kurulan bir barajdan gelir. Amstelradamme. Yani Amstel'deki baraj. Zaman içinde bu isim Amsterdam olarak kısaltılmıştır. 14. ve 15. yüzyıllarda Amsterdam, önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Özellikle Baltık Denizi'ndeki ticaret ağlarına katılması, şehrin hızla büyümesine yol açtı. 16. yüzyılda İspanya'dan kaçan Yahudiler ve diğer göçmenler, şehre yerleşerek ekonomik ve kültürel çeşitliliğe katkıda bulundular. 17. yüzyıl, Amsterdam için altın çağı olarak bilinir. Bu dönemde şehir, dünyanın en zengin şehirlerinden biri haline geldi. Doğu Hindistan şirketinin kurulmasıyla denizaşırı ticaret patladı. Sanat ve bilim alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi. Rembrandt, Vermeer gibi ünlü ressamlar bu dönemde yaşadı ve eserlerini üretti. 18. ve 19. yüzyıllarda Amsterdam'ın önemi biraz azalsa da, sanayi devrimi ile birlikte yeniden canlandı. 20. yüzyılda İki Dünya Savaşı'nın etkilerini yaşayan şehir, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında zor günler geçirdi. Savaş sonrası dönemde hızla toparlanarak, bugün gördüğümüz kozmopolit ve canlı metropole dönüştü. Amsterdam'ın en karakteristik özelliği, şüphesiz ki kanal sistemidir. 17. yüzyılda planlanan ve inşa edilen bu sistem, şehre Kuzey'in Venedik'i unvanını kazandırmıştır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kanal kemeri, Grachtengordel, 4 ana kanaldan oluşur. Singel, Herengracht, Keizersgracht ve Prinsengracht. Kanallar boyunca sıralanan dar ve yüksek evler, Amsterdam'ın bir diğer simgesidir. Bu evlerin çoğu 16. ve 17. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Dar cepheleri ve çarpık görünümleriyle dikkat çeken bu binalar, aslında pratik nedenlerle bu şekilde tasarlanmıştır. O dönemde ev sahipleri, cephe genişliğine göre vergilendirildiğinden, evler dar ve yüksek yapılmıştır. Evlerin üst kısımlarındaki kancalar, bir zamanlar malların üst katlara çekilmesi için kullanılıyordu. Bugün bu kancalar halen duruyor ve şehrin tarihine sessiz bir tanıklık ediyor. Amsterdam'ın mimari hazineleri arasında Kraliyet Sarayı, Merkez İstasyonu ve Rijksmuseum gibi görkemli yapılar da bulunmaktadır. Her biri farklı dönemlerin mimari stillerini yansıtan bu binalar, şehrin zengin tarihinin birer kanıtıdır. Amsterdam, dünya çapında ünlü müzeleriyle de bilinir. Şehrin müze meydanı, Museumplein, etrafında 3 büyük müze bulunur. Bunlar Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi ve Stedelijk Müzesi. Rijksmuseum, Hollanda'nın ulusal müzesi olan Rijksmuseum, Hollanda sanatı ve tarihine odaklanır. Rembrandt'ın ünlü Gece Devriyesi tablosu da dahil olmak üzere, Altın Çağ'dan modern zamanlara kadar uzanan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapar. Van Gogh Müzesi. Adını ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'tan alan bu müze,
sanatçının hayatı ve eserleri hakkında kapsamlı bir koleksiyon sunar. Ayçiçekleri ve Patates Yiyenler gibi ünlü tabloların yanı sıra, Van Gogh'un mektupları ve kişisel eşyaları da burada sergilenmektedir. Sitedelik Müzesi, modern ve çağdaş sanat tutkunları için olan Sitedelik Müzesi, Mondrian, Malevich, Warhol gibi sanatçıların eserlerini barındırır. Bu üç büyük müzenin yanı sıra, Amsterdam'da ziyaret edilebilecek daha pek çok müze vardır. Anne Frank'ın evi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan genç kızın hikayesini anlatırken, Nemo Bilim Müzesi interaktif sergilerle bilimi eğlenceli hale getirir. Hermitage Amsterdam, Rusya'daki Hermitage Müzesi'nin bir şubesi olarak değişen sergileriyle sanatseverleri cezbeder. Amsterdam, yoğun şehir dokusuna rağmen pek çok park ve yeşil alana sahiptir. Bu alanlar hem yerel halk hem de turistler için dinlenme ve rahatlama imkanı sunar. Amsterdam, kompakt yapısı ve gelişmiş toplu taşıma sistemiyle gezginler için ideal bir şehirdir. Tramvaylar, metrolar ve otobüsler şehrin her yerine ulaşım sağlar. Ancak Amsterdam'ı gerçekten deneyimlemek istiyorsanız, bir bisiklete binmelisiniz. Dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinden biridir. Şehirde 800 binden fazla bisiklet olduğu tahmin ediliyor. Bu, neredeyse şehir nüfusundan daha fazla. Geniş bisiklet yolları, ağı ve düz coğrafya, bisiklet kullanımını hem pratik hem de keyifli hale getirir. Turistler için bisiklet kiralamak oldukça kolaydır. Şehrin her yerinde bisiklet kiralama noktaları bulunur. Ancak Amsterdam'ın yoğun bisiklet trafiğine alışık olmayanlar için başlangıçta biraz korkutucu olabilir. Bu nedenle önce daha sakin bölgelerde pratik yapmak ve trafik kurallarına dikkat etmek önemlidir. Amsterdam, alışveriş tutkunlarına da hitap eden bir şehirdir. Lüks butiklerden vintage mağazalara, büyük alışveriş merkezlerinden sokak pazarlarına kadar her türlü alışveriş deneyimi burada mümkün. Kalverstraat ve Leidsestraat, şehrin ana alışveriş caddeleridir. Burada popüler markaların mağazalarını bulabilirsiniz. Daha lüks alışveriş için P.J. Hofstraat'a yönelebilirsiniz. 9 sokaklar bölgesi, bağımsız butikler, vintage mağazaları ve şık kafelerle doludur. Burada benzersiz hediyelik eşyalar ve tasarım ürünler bulabilirsiniz. Amsterdam'ın pazarları da ünlüdür. Albert Cuyp Pazarı, şehrin en büyük ve en ünlü günlük pazarıdır. Burada taze ürünlerden Hollanda peynirlerine, giyimden ev eşyalarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Waterlooplein Pazarı ise, vintage eşyalar ve antikalar için ideal bir yerdir. Amsterdam, yıl boyunca pek çok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapar. Bunlar arasında en ünlüsü, her yıl Nisan ayında kutlanan Kral Günü'dür, Koningsdag. Tüm şehir turuncu renge bürünür. Sokaklar partilerle dolar ve kanallar tekne geçit törenleriyle renklenir. Amsterdam Işık Festivali ise, kış aylarında şehri aydınlatan büyüleyici bir etkinliktir. Sanatçılar tarafından tasarlanan ışık enstalasyonları, kanallar boyunca sergilenir ve şehre masalsı bir atmosfer katar. Amsterdam Dans Etkinliği, elektronik müzik tutkunları için görülmesi gereken bir etkinliktir. Dünyanın en büyük kulüp festivallerinden biri olan dans etkinliği, her yıl Ekim ayında düzenlenir ve şehri 5 gün boyunca bir dans merkezine dönüştürür.
Amsterdam genel olarak güvenli bir şehir olsa da, her büyük şehirde olduğu gibi bazı önlemler almakta fayda var. Özellikle kalabalık turistik bölgelerde yan kesicilere karşı dikkatli olmak gerekir. Değerli eşyalarınızı güvende tutun ve her zaman çevrenize dikkat edin. Hollanda'nın resmi para birimi Euro'dur. Kredi kartları yaygın olarak kabul edilse de, yanınızda biraz nakit bulundurmak faydalı olabilir. Özellikle küçük kafeler veya pazarlar gibi yerlerde nakit gerekebilir. Amsterdam'ın iklimi ılıman, okyanus iklimidir. Yaz ayları genellikle ılık ve keyifli geçer. Ancak her mevsimde yağmur olasılığı vardır. Bu nedenle yanınızda her zaman bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Amsterdam, zengin tarihi, büyüleyici mimarisi, dünya çapında müzeleri ve canlı kültürüyle keşfedilmeyi bekleyen bir şehirdir. Kanalları, dar sokakları, parklarıyla her köşesinde yeni bir sürpriz saklayan bu şehir, her türlü gezgini memnun edecek bir şeyler sunar. Bisikletle dolaşarak, müzeleri gezerek, kanallarında tekne turu yaparak veya sadece sokaklarında kaybolarak Amsterdam'ın büyüsünü keşfedebilirsiniz.